Bir adaptasyon ekolü olarak anime ve manganın canlı aksiyon versiyonu, bir video oyununa dayalı canlı aksiyon serisi veya filmden yalnızca biraz daha az lanetlidir. Ancak dikkat çekici bir şekilde 2023 her ikisi için de başarılı bir yıl olacak. Ocak ayında HBO, 2013 oyunuyla aynı kasvetli, karakter odaklı zombi kıyamet yaklaşımını benimseyen hit drama The Last of Us'ın premierini yaptı. Övgü dolu eleştiriler, büyük reytingler ve çok sayıda MMY adaylığıyla The Last of Us, onlarca yılın trendini başarıyla alt etti. Birkaç ay sonra, Super Mario Kardeşler, film, eleştirmenler tarafından pek beğenilmese de gişede aynı başarıyı tekrarlayacaktı. Küresel yayın hizmeti, Eiichiro Oda tarafından yazılan ve çizilen uzun süredir devam eden mangadan uyarlanan, One Piece dizisinin lansmanını hazırladığından, Netflix bu trendi biraz ilgiyle karşılamış olabilir. Benzer girişimlerin inişli çıkışlı bir geçmişi var ve Netflix'in de çok iyi bildiği bir gerçek, Netflix, Scarlett Johansson'un başrol oynadığı Ghost in the Shell ve Dragon Ball Evolution gibi dış stüdyolardan gelen kötü şöhretli fiyaskolara ek olarak, geniş çapta tepki çeken Death Note'tan hızla iptal edilen, Cowboy Bebop'a kadar birçok projeye fon sağladı. Netflix, geniş kitleleri ve dünya çapındaki erişimiyle, One Piece gibi kültürel bir ihracatı yeni ve uzak bir izleyici kitlesine yönelik olarak yeniden konumlandırmak için ideal bir konumdadır. Ancak ilk elden deneyimlerinden, hayranların ne kadar yoğun sahiplenici, ihtiyatlı paydaşlar ve anlatılamaz niteliklerin farkındadır. Animasyon zorlu bir çile yaratabilir. En azından The Last of Us artık dikkate alınması gereken en iyi senaryoyu sunuyor. Netflix bu amaçla hazırlıklı geldi. O da, ortak dizi yapımcıları Matt Owens ve Steven Maeda'nın manganın ilk 100 bölümünden 8 saatlik bölümler halinde geliştirdikleri sezona kamuoyunun onayını verdi. Aboneler, bu yaz Tudum Hayran etkinliğinde gösteriye ve oyuncu kadrosuna duyulan coşkudan yararlanarak, hali hazırda yayınlanmaya hazır olan, One Piece, animesinin 15 sezonunu hazırlayabilir veya oyun sonrası oynayabilirler. One Piece'in ticari bir başarı elde etmesi ve yol gösterici ışığı kaynağı sadakat olan sadık kişileri yatıştırması neredeyse garanti gibi görünüyor. Ancak bu, One Piece, yeni gelenler için hem bir saygı duruşu hem de bir başlangıç kitabı olarak etkili olsa da, hala iki boyut için tasarlanmış bir dünyayı titizlikle yeniden yaratma yönündeki nafile çabasının tuzağına düşmüş durumda. One Piece, tahmin ettiğiniz gibi tek parçanın içinde bir yerde saklı, efsanevi bir hazineyi arayan korsan mürettebatı, kanun ve düzeni korumaya çalışan denizcilerle karşı karşıya getiren bir denizcilik fantezisidir. Genç maymun 500. Luffy, korsanların kralı olmanın hayalini kurar ve sezon boyunca bir gemi bulur ve kendi hayalleri olan bir ekip kurar. Kılıç ustası Roronoa Zoroark dünyanın en büyük kılıç savaşçısı olmayı planlıyor, hırsız Nami dünyanın haritasını çıkarmak istiyor, Şef Sanji, yeni malzemelerin efsanevi kaynağını bulmak istiyor ve iyimser Usopp çoğunlukla hoşlandığı kişiyi etkilemek istiyor. Luffy, bilindiği gibi, etrafındakileri hedeflerine ulaşmaya teşvik eden, hatta denizcilere katılmak isteyen yol arkadaşı Kobe'yi bile cesaretlendiren farklı türde bir korsan olmayı hedefliyor. Bu arayışın gerçekleştiği dünya, daha iyi bir terim olmadığı için karikatürizedir. Çocukken Luffy, denizciye vücudunu lastik gibi esnetme yeteneğini kazandıran sihirli bir sakız meyvesi yemişti. Hasır şapka korsanları adını Luffy'nin her zaman yanında bulundurduğu sevilen başlığından alır seyahatleri sırasında balıkçılarla, salyangoz telefonlarla ve vücudunu parçalara ayırabilen katil bir palyaçoyla karşılaşırlar. Luffy'nin imza niteliğindeki hareketi, sakız tabancası, diye bağırırken uzatılmış, erişte benzeri uzuvunu geri savurmaktır ve kaptanlığını yaptığı geminin pruvası dev bir keçi kafatasıyla süslenmiştir. Pilot yönetmen Mark Jacobs, yapım tasarımcısı Richard Bridgeland, kostüm tasarımcısı Diana Gilliers ve bir sürü ekip üyesi, bu görsel kaosu, CGI ve pratik efektlerin kasıtlı olarak uyumsuz bir senfonisi haline getiriyor. Göğüs göğüse dövüş sahneleri etkileyici bir şekilde koreografiye tabi tutulurken, eski korsan kral Gold Roger'ın infazını bekleyen büyük bir kalabalığı hazineye aç bir çılgınlığa gönderdiği ön söz, hikayenin destansı ölçeğini aktarıyor. En iyi ihtimalle, One Piece, basit reşit olma dönemine uyacak şekilde çocuksu bir neşe taşıyan şeker renginde bir şekerlemedir. Ancak bu çabalar izleyiciyi heyecanlandırdığı kadar, aynı zamanda, One Piece'in orijinal ortamını da çağrıştırıyor ve bedeli ne olursa olsun canlı aksiyon için ne kadar tuhaf bir uyum olabileceğinin altını çiziyor. İnsan testere dişli köpek balığı melezinin açık bir Hawaii gömleği giyerek bir restorana girmesi asla doğal görünmeyecek. Normal oyuncular arasında bile sert ama coşkulu bir oyunculuk tarzı hakim. Godoy genellikle büyüleyicidir, ancak Luffy'nin alameti farikası olan pozuyla tezahürat yapıp yumruğunu havaya kaldırdığında, sanki hareketsiz bir görüntüyü taklit ediyormuşçasına, birkaç vuruş fazla uzun tutuluyor. Etki esrarengizdir,
daha da önemlisi, daha derin bir soruyu akla getiriyor. Birinin umabileceği en iyi sonuç, yakın ya da uzak, orijinaline yakın bir sonuçsa, One Piece'in bu versiyonu orijinalin sağlayamayacağı ne sağlıyor? One Piece, geçmişteki anime uyarlamalarının zayıf geçmişini hatırlatsa da Netflix'in en büyük başarı öykülerinden bazılarının da özünü oluşturuyor. Wednesday, The Witcher, The Sandman, The Umbrella Academy ve fikri mülkiyet konusunu ele alan diğer tür dizileri. Bu gösteriler hem son derece popüler hem de, çarşamba, dansı bir yana, kültürel açıdan önemsiz. Aşırı eğlenceye dost, seyirciye meydan okumayan ve gerçek yeniliğe ulaşmaya zıt, sürtünmesiz bir kaliteye sahipler. Ama yine de burada amaç hiçbir zaman yenilik olmadı. Koruma öyledir ve Luffy bize, onlardan asla vazgeçmediğimiz sürece tüm hedeflerin geçerli olduğunu söylerdi.